Bir zamanlar ne ışık vardı ne karanlık. Hiç kimsenin ne olduğunu tahmin bile edemeyeceği, sadece yaşamın değil, gezegenlerin ve yıldızların bile var olmadığı bir dönem vardı. Hatta zaman henüz akmaya başlamamıştı. Bu şekilde anlatınca her ne kadar fantastik bir film gibi dursa da maddenin bile var olmadığı bir zamandan, evrenin varoluşundan bahsedeceğiz. Şimdi istersen bu videoyla uykuya dal ya da çayını kahveni yanına al. Şimdi seninle birlikte evrenin varoluşuna şahitlik edeceğiz. Her şeyin başladığı o ana gidiyoruz. Bilim insanları buna tekillik diyor. Aslında bu kelime kulağa biraz teknik gelebilir ama gelin biz buna her şeyin sıkıştığı o imkansız nokta diyelim. Bugün gördüğün o devasa galaksiler, milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki yıldızlar ve hatta şu an üzerine bastığın toprak, hepsi bir toplu iğne ucundan bile trilyonlarca kez küçük olan o noktanın içine hapsolmuştu. Orada ne bir atomun titreşimi vardı ne de ışığın gidebileceği bir yol. Evren patlamaya hazır bir sessizlikten ibaretti. Ve sonra o büyük an geldi. Bugüne kadar büyük patlama diye bildiğimiz şey yaşandı. Ancak sandığımızın aksine bu gerçek bir patlama değildi. Bu bir genişlemeydi. Sanki biri o imkansız küçüklükteki noktayı bir anda üfleyip şişirmeye başlamış gibi. Saniyenin o kadar küçük bir parçasında gerçekleşti ki bu, göz kırpma süremizden 10 milyarlarca kez daha kısa sürdü. İşte o anın içinde evren bir atom çekirdeğinden daha küçükken bir anda bir portakal büyüklüğüne ulaştı. Fizik kanunlarının bile henüz ne yapacağını bilmediği, kuralların henüz yazılmadığı bir dönemdi bu. Sıcaklığı tahmin bile edemezsiniz. Öyle fırın sıcaklığı ya da güneşin yüzeyi gibi değil. Trilyonlarca derece. Bu sıcaklıkta madde dediğimiz o katı elle tutulur şeyler henüz yoktu. Her yer enerjiyle dolu, çalkantılı ve çok yoğun bir çorbaya benziyordu. Eğer o anda orada olsaydınız, ki bu imkansızdı çünkü ne bir zemin vardı ne de nefes alacak bir hava, etrafınız sadece birbirine çarpan, henüz bir kimlik kazanamamış parçacıklar görürdünüz. Işık bile o yoğunluktan kaçamıyordu. Sanki evren kendi içine hapsolmuş kapalı bir kutu gibiydi. Peki bu kadar sıcak ve bu kadar sıkışık bir yerden nasıl oldu da bugün dokunabildiğimiz o maddeler çıktı? İşte her şey o çorbanın yavaş yavaş soğumasıyla başladı. Evren genişledikçe nefes almaya başladı. Enerji o meşhur denklemdeki gibi kütleye, yani maddeye dönüşmeye başladı. İlk kuarklar sahneye çıktı. Henüz ne hidrojen vardı ne de helyum. Sadece o kaotik denizde savrulan en temel tuğlalar. Ama bu tuğlalar çok yakında bizim dünyamızı inşa edeceklerdi. O anları düşündükçe insan kendini sormadan edemiyor. Bu kadar karmaşanın içinden nasıl oldu da bu kadar kusursuz bir düzen doğdu? Belki de her şey o ilk saniyedeki o küçük genişlemede gizliydi. Hani az önce o yoğun, sıcak ve ışık geçirmeyen bir çorbadan bahsetmiştim ya. İşte evren tam 380 bin yıl boyunca bu halde kaldı. İnsanlığın bütün hikayesini toplasanız bu sürenin yanında küçücük kalır. Işık oradaydı ama bir adım bile öteye gidemiyordu. Sanki çok yoğun bir sisin içindeymişsiniz ve elinizdeki fener sadece önünüzdeki 1 santimetreyi aydınlatabiliyormuş gibi düşünün. Işık, yani fotonlar, serbestçe dolaşan elektronları çarpıp duruyordu. Evren mat, opak ve kör bir yerdi. Ama evren genişledikçe bir şeyler değişmeye başladı. Genişleme demek soğuma demekti. Isı düştükçe o deli gibi sağa sola koşturan parçacıklar yavaşladı. Ve o kritik an geldi. Elektronlar protonların etrafına dizilip ilk atomları, hidrojeni oluşturunca ışığın önündeki o devasa barikat bir anda kalktı. Işık tarihin en büyük hapis hayatından kurtulmuştu. İşte bu evrenin şeffaf olduğu ilk andı. Bugün gökyüzüne baktığımızda o gün özgür kalan ilk ışığın çok zayıf kalıntılarını hala görebiliyoruz. Buna kozmik mikrodalga arka plan diyoruz. Ama bu videoya özel evrenin ilk çocukluk fotoğrafı demekte bir sakınca yok bence. O gün her yer bir anda aydınlandı. Ama bu aydınlık sizi yanıltmasın, çünkü ortada hala ne bir yıldız vardı ne de bir gezegen. Sadece uçsuz bucaksız ılık bir hidrojen denizi. Sonra ne mi oldu? Işığın o ilk büyük patlamasından sonra evren çok garip ve ürkütücü bir döneme girdi. Karanlık çağlar. Işık serbestti ama aydınlatacak hiçbir şey yoktu. Bir feneri zifiri karanlık bir boşluğa tuttuğunu düşünün. Işık gider ama çarptığı hiçbir şey olmadığı için hiçbir şeyi göremezsiniz. Milyonlarca yıl sürdü bu sessizlik.
Ne bir güneşin doğuşu, ne bir yıldızın parıltısı. Sadece karanlık ve sessizce bir araya gelmeye çalışan gaz bulutları. Belki de bu evrenin o büyük şova hazırlanmadan önceki derin sessizliğiydi. Çünkü kütle çekimi o sessizliğin içinde gizlice çalışıyordu. Dağınık duran o hidrojen bulutlarını görünmez elleriyle bir araya getiriyor, sıkıştırıyor ve onları yakmaya hazırlanıyordu. İlk yıldızların doğuşu yaklaşıyordu. Milyonlarca yıl karanlık ve sessizlik içinde geçti. Kütle çekimi uzaya dağılmış olan o hidrojen gazlarını bir mıknatıs gibi birbirine çekip sıkıştırmaya başladı. Gaz bulutları sıkıştıkça ısındı, ısındıkça devasa bir basınca ulaştı ve sonunda karanlığın tam kalbinde ilk ışıklar yani yıldızlar parıldamaya başladı. Ama bunlar öyle bildiğimiz diğer yıldızlar gibi değildi. Güneşimizden kat kat daha büyük, çok daha hırçın ve devasa devlerdi bunlar. İşte hikayenin en can alıcı yeri burası. Evrenin başlangıcında sadece iki gaz vardı. Hidrojen ve helyum. Başka hiçbir şey yoktu. Ne altın, ne demir, ne kalsiyum, ne de bugün soluduğumuz oksijen. Eğer evren o haliyle kalsaydı bugün ne bir dünya olurdu ne de bu videoyu izleyecek bir insan, elbette videoyu çekecek olan ben de olmazdım. İşte bu noktada o dev yıldızlar devreye girdi. Onlar aslında evrenin kozmik mutfaklarıydı. O devasa yıldızların çekirdeklerinde öyle bir sıcaklık ve basınç vardı ki hidrojen atomları birbirine çarpıp birleşerek yeni elementler oluşturmaya başladı. Karbon, oksijen, silisyum. Hepsi o dev fırınlarda pişirildi. Ama bir problem vardı. Bu elementler yıldızın içine hapsolmuştu. Bizim onlara ulaşmamız, onların dışarı çıkması gerekiyordu. Ve o muazzam an geldi. Bu hırçın dev yıldızlar yakıtlarını bitirdiklerinde adına süpernova dediğimiz o akıl almaz patlamalarla kendilerini yok ettiler. Kendi ölümleriyle evrene hayat verdiler. Patladıklarında çekirdeklerinde pişirdikleri o kıymetli madenleri, demiri, kalsiyumu, magnezyumu her yere saçtılar. Şimdi dur ve bir saniye düşün. Şu an damarlarında akan kandaki demir, kemiklerindeki kalsiyum ya da aldığın nefesteki oksijen. Hepsi milyarlarca yıl önce o dev yıldızların kalbinde pişirildi. Onlar o gün o muazzam patlamalarla kendi hayatlarına veda etmeselerdi bugün senin vücudunu oluşturacak tek bir atom bile var olmayacaktı. Yani aslında hepimiz kelimenin tam anlamıyla yıldız tozuyuz. Bu sadece romantik bir cümle değil. Bu saf bir bilimsel bir gerçek. Gökyüzüne baktığında gördüğün o uzak parıltılar aslında senin ataların, senin ham madden ve artık evrenin doğumunun ardından milyarlarca yıl geçti. O dev yıldızların patlamalarından artan tozlar ve gazlar Samanyolu'nun sakin bir köşesinde birikmeye başladı. Tıpkı odanızın köşesinde biriken toz yumakları gibi. Kütle çekimi bu malzemeyi yine bir araya getirdi. Ama bu sefer ortaya çıkan şey sadece bir yıldız değil, bir aile olacaktı. Merkezde bizim güneşimiz uyandı. Hafif ama etkileyici bir sarı cüce. Etrafında ise o meşhur disk, yani gezegenleri oluşturacak olan kaya ve toz bulutu dönüyordu. İşte tam burada o toz bulutunun içinden bizim dünyamız belirmeye başladı. Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce. Ama o günlerde dünyaya bakma şansınız olsaydı muhtemelen buradan bir şey çıkmaz der ve arkanızı dönüp giderdiniz. Çünkü dünya o zamanlar masmavi bir bilye değil, tam bir cehennemdi. Üzerinde duracak tek bir katı yer yoktu. Her yer fokurdayan erimiş lav denizleriyle kaplıydı. Atmosfer ise ciğerlerinizi yakacak kadar zehirli gazlarla doluydu. Hatta o kadar kaotik bir dönemdi ki henüz dünya tam yerini bile bulamamışken gökyüzünden devasa bir misafir geldi. Theia. Mars büyüklüğünde bir gezegen tam karşımızdan gelip dünyaya çarptı. Öyle bir çarpışma ki bu dünyanın dış katmanlarından kopardığı kütleleri yörüngeye fırlattı. Ve o fırlayan parçalar zamanla birleşerek bugün geceleri izlediğimiz, üstüne besteler yazılan o sessiz tanığı yani ayı oluşturdu. Eğer o gün o çarpışma olmasaydı ne ay olacaktı ne de dünyanın o hafif eğik ekseni. Yani bugün bildiğimiz mevsimler bile o devasa kazanın bir sonucuydu. Dünya milyonlarca yıl boyunca meteorlar tarafından dövüldü. Lavlarla pişti ve adeta bir demirci ocağındaki kılıç gibi dövülerek form kazandı. Henüz üzerinde ne bir damla su vardı ne de bir hayat belirtisi. Sadece soğumayı bekleyen kızgın bir kaya parçasıydı. Ama bu kaya parçasının içinde milyarlarca yıl sürecek o büyük hikayenin tohumları gizliydi. Şimdi
toz duman yavaş yavaş dağılıyor. Hiçlikten başladık, ışığın hapis hayatına şahit olduk, yıldızların içinde piştik ve sonunda üzerine basabileceğimiz bir zemin oluştu. Ama bu daha başlangıç. Çünkü bu cansız kayanın üzerine suyun nasıl geldiği ve o suyun içinden ilk canın nasıl fışkırdığı aslında asıl mucize. Şimdi İstersen biraz dinlen, kahvenden ya da çayından bir yudum daha al. Çünkü sonraki hikayede yeni bir imkansızlığın başlangıcına gideceğiz. Şu an üzerinde yürüdüğümüz bu dünya simsiyah bir gecenin koynundaydı. Çatlamış toprağında ne bir ses ne bir nefes vardı. Nasıl oldu da bu ölü gezegen bir sabah aniden nefes almaya başladı? Aslında her şey aynı ham maddeden yapıldı. İçtiğin su, soluduğun hava, hatta cebindeki anahtar bile ölü yıldızların tozlarından geliyor. Peki ne oldu da bu dilsiz atomlar bugün bir araya gelip ben yaşıyorum dedi? Taşın ve toprağın ruhu yoktur ama biz o topraktan gelip nasıl yıldızları merak eden varlıklara dönüştük. Zamanı 4 milyar yıl geriye sardığımızda karşımıza çıkan manzara bir yuva değil, devasa bir savaş alanıydı. Gökyüzü oksijensiz, turuncu ve zehirli gazların hüküm sürdüğü karanlık bir labirentti. Okyanuslar ise bugünkü gibi masmavi değil, demir pası renginde ve yakıcı bir asit banyosu gibiydi. Dünya yaşamı doğurmak bir yana ona düşman olan her şeye sahipti. Peki bu ölümcül kaosun tam ortasında ne oldu da o ilk kıvılcım çaktı? Bilim insanları bu sahneye pek çok isim vermiş olsa da prebiyotik çorba ya da ilkel çorba en çok bilinenleri. Çünkü yeryüzü o günlerde devasa bir laboratuvardı ve doğa masadaki tüm malzemeleri birbirine karıştırıyordu. Gökyüzünden inen bugünkülerden binlerce kat daha güçlü şimşekler okyanuslara enerji pompalıyor. Okyanus tabanındaki volkanik bacalar ise dünyanın erimiş çekirdeğinden gelen mineralleri bu karışımı boca ediyordu. İşte o anlarda o hırçın suların derinliklerinde bugün sizinle benim varlığımızı borçlu olduğumuz bir mucize gerçekleşti. Cansız karbon, hidrojen ve azot molekülleri o muazzam enerjiyle birbirlerine çarptı. Milyarlarca yıl süren trilyonlarca başarısız denemenin ardından atomlar sonunda pes etti ve birbirlerine kenetlendi. İlk kez yaşamın yapı taşı olan amino asitler bu şekilde ortaya çıktı. Bunu şöyle düşünün. Elinizde milyarlarca parçadan oluşan bir yapboz var. Ve siz bu parçaları devasa bir havuzun içine atıp çalkalıyorsunuz. İstatistiksel olarak o parçaların kendiliğinden birleşip mükemmel bir resim oluşturması imkansıza yakındır, değil mi? Ama doğanın elinde sınırsız zaman ve bitmek bilmeyen bir enerji vardı. Burada suyun o karanlık derinliklerinde durup bir saniye düşünmenizi istiyorum. Şu an bu videoyu izlerken sahip olduğunuz her bir protein hücresi milyarlarca yıl önce o asitli okyanuslarda dövülen bu maddelerin torunları. Sizce bu sadece rastlantısal bir kimya deneyi mi yoksa evrenin en başından beri planladığı kaçınılmaz bir son mu? Amino asitler oradaydı. Ham maddeler hazırdı ama henüz ortada bir canlı yoktu. Elimizde sadece harika bir binanın tuğlaları vardı. Peki bu tuğlaları kim, hangi görünmez planla üst üste koyacaktı? Bir molekül nasıl oldu da hayatta kalmalıyım diyerek kendini kopyalamaya karar verdi. İşte asıl hikaye, yani yaşamın o gizli yazılımı olan DNA ve RNA'nın doğuşu okyanusun daha da derinlerinde, daha da karanlık bir sırda saklı. Okyanusun derinliklerinde o sıcak ve asitli çorbada amino asitler başıboş şekilde savrulurken aslında devasa bir problemimiz vardı. Elimizde yaşamın tuğlaları vardı ama bu tuğlaları üst üste koyacak bir mimarımız yoktu. Tuğlalar kendi kendine birleşip bir gökdelen oluşturmaz. Bir avuç harf kendi kendine birleşip bir Shakespeare trajedisi yazmaz. İşte tam bu noktada doğa tarihin en büyük icadını yaptı. Kendi kendini kopyalayabilen o ilk molekül. Bunu bir kitap olarak hayal edin. Öyle bir kitap ki kendi sayfalarını kopyalayıp yeni kitaplar basabiliyor. Hatta sadece basmakla kalmıyor. İçine yeni bilgiler ekliyor, hataları düzeltiyor ve kendini geleceğe taşıyor. Bugün biz buna DNA diyoruz. Ama o günlerde bu evrenin gördüğü en karmaşık, en kusursuz yazılımdı. Bilgisayarlarımızdaki en gelişmiş kodlar sadece 2 karakterden, yani 0 ve 1'lerden oluşur. Doğanın okyanusun dibinde yazdığı bu ilk kod ise sadece 4 harften oluşuyordu. A, C, G ve T. Ama bu 4 harfin dizilimi milyarlarca yıl sonra bir insanın göz rengini, bir çiçeğin kokusunu ya da şu an beni dinleyen beyninizin o karmaşık kıvrımlarını belirleyecekti. Peki bu kadar hassas bir kod o hırçın okyanusta nasıl hayatta kaldı? İşte burada yaşamın ilk kalesi inşa edildi. Hücre zarı. Bir miktar yağ,
ve protein o minicik kodların etrafını bir duvar gibi sardı. Artık dışarıdaki kaosun bir önemi yoktu. İçeride o duvarların arkasında bambaşka bir dünya, ilk düzen kurulmuştu. Yaşam artık bir sığınak bulmuştu. Bu tarihin ilk hücresiydi. Ancak burada durup bu durumun ne kadar imkansız olduğunu konuşmamız gerekiyor. Ünlü bilimci Sir Fred Hoyle bu durumu açıklamak için tarihe geçen 10 meşhur örneği verir. İlk canlı hücrenin cansız maddelerin rastgele etkileşimiyle kendi kendine oluşma ihtimali bir hurdacı dükkanına giren bir hortumun oradaki parçaları tesadüfen birleştirip ortaya kusursuz bir Boeing 747 uçağı çıkarmasıyla aynıdır. Düşünün, parçalar orada. Ham madde orada, fırtına orada. Ama o uçağın motorlarının, kanatlarının ve o karmaşık kokpitinin rastgele bir araya gelip uçmaya hazır hale gelmesi için sadece rüzgar yeterli midir? Hoyle'a göre bu imkansızdı. Ona göre yaşam sadece rastlantısal bir kimya deneyi olamayacak kadar ince bir mühendislik ürünüydü. Bugün modern bilim bu imkansız görünen adımın nasıl atıldığını hala tartışıyor. Bazıları bunu milyarlarca yıllık deneme yanılma sürecine bağlıyor. Bazıları ise evrenin yapısında yaşamın zaten kaçınılmaz olarak kodlandığını savunuyor. Şu an vücudunuzda bu karelerden yani hücrelerden tam 37 trilyon tane var ve her birinin kalbinde 4 milyar yıl önceki o ilk sığınaktan gelen o 4 harfli tıkır tıkır kod çalışıyor. Ama bu minik hücrelerin büyümesi ve dünyayı ele geçirmesi için devasa bir yakıta ihtiyaç vardı. Okyanusun dibindeki kırıntılar onlara yetmeyecekti. Birinin yukarı çıkıp gökyüzündeki o devasa nükleer reaktörü yani güneşi kullanmaya akıl etmesi gerekiyordu. İşte bir sonraki adımda dünyayı kelimenin tam anlamıyla maviye boyayacak, atmosferi zehirden temizleyip bize nefes olacak o büyük devrimi konuşacağız. Fotosentezin doğuşunu. Okyanusun derinliklerindeki o ilk hücreler hayatta kalmayı başarmıştı ama önlerinde aşılması imkansız bir duvar vardı. Enerji kıtlığı. Bu ilk canlılar okyanus tabanındaki volkanik bacalardan sızan kırıntılarla beslenen, tabiri caizse evrenin en yoksul sakinleriydi. Yaşam bu karanlık derinliklere hapsolmuş durumdaydı ve eğer bir mucize olmazsa yakıtı bittiği an sönecek zayıf bir mum alevi gibiydi. Ancak yaklaşık 3,5 milyar yıl önce bu çaresiz hücrelerin arasından bir grup başını yukarıya kaldırdı. Okyanusun yüzeyine doğru süzüldüler ve orada duran o güne kadar kimsenin dokunmadığı devasa bir enerjiyle tanıştılar. Güneş. Güneş her saniye dünyaya muazzam bir enerji pompalıyordu. Ama bu enerjiyi kullanmak bir nükleer reaktöre çıplak elle dokunmak gibiydi. Çok yakıcı, çok kontrolsüz ve çok karmaşıktı. İşte tam burada biyoloji tarihinin en büyük mühendislik başarısı gerçekleşti. Fotosentez. Siyanobakteri dediğimiz bu minik kahramanlar güneş ışığını yakalayıp onu şekere yani saf enerjiye dönüştürebilen bir sistem geliştirdiler. Bu sadece bir beslenme yöntemi değildi. Bu yeryüzünün ilk ve en büyük enerji devrimiydi. Artık yaşamın devam etmesi için volkanik bacalara ihtiyaç yoktu. Artık tüm gezegen yaşamın sofrası haline gelmişti. Fakat bu devrimin dünyayı ve hepimizi sonsuza dek değiştirecek beklenmedik ve ölümcül bir yan etkisi vardı. Bu minik bakteriler güneş enerjisini kullanırken dışarıya bir atık gaz salıyorlardı. Bugün bizim için yaşamın kaynağı olan ama o günkü canlılar için ölümcül bir zehir sayılan gaz, oksijen. Milyonlarca yıl boyunca bu bakteriler atmosferi oksijenle adeta yıkadılar. Gökyüzü o bildiğimiz turuncu renginden sıyrıldı. Metan gazı temizlendi ve atmosfer bugün baktığınız o uçsuz bucaksız derin maviye büründü. Bu olay tarihe büyük oksidasyon olayı olarak geçti. Bu gezegenin gördüğü ilk büyük küresel felaketti çünkü o güne kadar yaşayan neredeyse tüm canlılar bu yeni gazla zehirlenip yok oldular. Ama bu yıkımın küllerinden bugün sahip olduğumuz her şey doğdu. Oksijen daha karmaşık, daha büyük ve daha akıllı canlıların yakıtı olacaktı. Şu an aldığınız her nefes 3 milyar yıl önce okyanus yüzeyinde güneşle dans eden o minik siyanobakterilerin size bıraktığı mirastır. Mavi bir gökyüzü altında nefes alabiliyorsak bunu tarihin o en büyük atık gazına borçluyuz. Fakat dünya bu yeni oksijenli atmosferde bir anda canlanmadı. Önümüzde doğanın sessizliğe gömüldüğü milyarlarca yıllık bir bekleme odası vardı. Bu sürede dışarıda hiçbir şey değişmiyor gibi görünse de hücrelerin içinde devasa bir devrim yaşanıyordu. Hücreler birleşiyor, birbirlerinin enerjisini kullanmayı öğreniyor ve milyarlarca yıl süren bu sabırlı bekleyişle okyanusları sarsacak olan o büyük patlamaya hazırlanıyorlardı. Atmosferin oksijenle dolması yaşam için sadece
sadece bir temizlik değil, devasa bir vites yükseltmeydi. Artık hücrelerin elinde eskisine oranla çok daha verimli, tabiri caizse yüksek oktanlı bir yakıt vardı. Bu enerji patlaması milyarlarca yıl süren o sessiz ve tek düze yaşamın sonunu getirdi. Artık sadece hayatta kalmak yetmiyordu. Daha büyük, daha karmaşık ve daha hızlı olma yarışı başlıyordu. Bundan yaklaşık 540 milyon yıl önce tarihin en gizemli olaylarından biri gerçekleşti. Kambriyen patlaması. Bilim insanları bu dönemi biyolojinin büyük patlaması olarak adlandırır. Çünkü okyanuslar sanki gizli bir el düğmeye basmış gibi bir anda akıl almaz bir çeşitlilikle dolup taştı. Sadece yumuşak dokulu hücreler değil, sert kabuklular, keskin dişliler, karmaşık sindirim sistemleri ve en önemlisi dünyayı ilk kez gören gözler ortaya çıktı. Av ve avcı kavramı ilk kez bu karanlık sularda doğdu. Trilobitlerden dev deniz akreplerine kadar doğa adeta bir tasarım çılgınlığı yaşıyordu. Ancak bu devasa kalabalığın içinde bizim için hepsinden daha kritik bir gelişme vardı. Bazı canlılar vücutlarının ortasından geçen sert bir çubuk geliştirdiler. Bu ilk omurga yapısıydı. Bugünkü iskelet sistemimizin, dik duruşumuzun ve karmaşık beyin yapımızın en eski taslağıydı. Denizlerdeki bu zırhlı ve dişli dünyada hayatta kalmak için vücutlar sertleşiyor, duyular keskinleşiyordu. Fakat okyanuslar artık çok kalabalıktı. Rekabet ölümcüldü ve her köşe başında bir avcı bekliyordu. İşte bu yoğun baskı yaşamı daha önce hiç cesaret edilmemiş bir yere doğru itmeye başladı. Kıyılara. Toprak o dönemde hala sessiz, kurak ve radyasyonla yıkanan ölü bir kütleydi. Bir deniz canlısı için karaya çıkmak bir insanın uzay boşluğuna korumasız çıkmasıyla eşdeğerdi. Kuruma riski, yer çekiminin ezici ağırlığı ve solunacak bambaşka bir atmosfer. Bu biyolojik bir intihar gibi görünüyordu. Ancak kıyılardaki o sığ sularda hapsolan bazı balık türleri yüzgeçlerini güçlü kaslarla desteklemeye, basit akciğer yapıları geliştirmeye başladılar. Bu noktada biyoloji tarihinin en ikonik geçiş formlarından biri olan Tiktaalik gibi canlılar sahneye çıktı. Yarısı balık, yarısı kara canlısı olan bu öncüler sadece sudan çıkmıyorlardı. Onlar milyarlarca yıllık su hapsinden kurtulup yepyeni bir dünyayı fethetmeye giden ilk kaşiflerdi. Okyanusun güvenli kucağından toprağın sert gerçekliğine atılan o ilk ıslak ve zorlu adım aslında hepimizin buradaki varlığının başlangıcıydı. Bu cesur adım yeryüzündeki sessizliği sonsuza dek bozacaktı. Karalar artık sadece taş ve topraklardan ibaret kalmayacak, devasa ormanların, dev sürüngenlerin ve nihayetinde bizim ayak seslerimizin yankılandığı bir sahneye dönüşecekti. Yaşam sudaki o kısıtlı alandan kurtulup gezegenin her köşesine yayılan durdurulamaz bir orman yangını gibi büyümeye başlamıştı. Geriye dönüp baktığımızda yaşamın bu 4 milyar yıllık serüveni aslında bir imkansızlıklar silsilesiydi. Okyanusun dibindeki o asitli çorbadan karanın kavurucu toprağına uzanan bu yolculuk sadece biyolojik bir değişim değil, doğanın en büyük direnişidir. Trilyonlarca başarısız denemenin, yok olan türlerin ve küresel felaketlerin ardından yaşam her seferinde bir yolunu bulup daha karmaşık, daha dirençli ve daha cesur bir formda geri döndü. Bugün aynaya baktığımızda gördüğümüz o karmaşık yapı aslında bu devasa serüvenin her adımını içinde barındırıyor. İçtiğimiz suyu işleyen hücrelerimiz milyarlarca yıl önce okyanus yüzeyinde güneşi keşfeden bakterilerin mirası. Kemiklerinizdeki kalsiyum okyanus tabanındaki volkanik bacaların hatırası. Tiktaalik'in çamurlu kıyıda attığı o ilk zorlu adım aslında sizin bugün yeryüzünde attığınız her adımın ön sözüydü. Artık sahne hazır ve sıra bu hikayenin en tuhaf, en zayıf ama en etkili oyuncusunun sahneye çıkışına geldi. Topraktan gelen bu uzun yolculuğun bir gün kendi varlığını sorgulayan bir canlıya dönüştüğü o kritik eşiğe ulaştık. Gezegen artık sessiz değil ve hikaye asıl şimdi başlıyor. Sudan karaya atılan o ilk adım aslında dünya tarihinin en büyük kumarıydı. Arkada milyarlarca yıldır yaşamın ana kucağı olmuş, güvenli, ıslak ve besleyici okyanuslar vardı. Önde ise kavurucu bir güneşin altında uzanan sessiz, kurak ve amansız bir kara parçası. Ancak bu yeni dünya bizim atalarımız oraya varmadan çok önce bir yeşil istila ile değişmeye başlamıştı. Bitkiler,
hayvanlardan milyonlarca yıl önce kıyıları ele geçirmiş, o güne kadar çıplak olan kayaları ve toprakları ilk kez yeşile boyamıştı. Bu dönem jeolojinin karbonifer dediği devasa ormanların ve bitmek bilmeyen bataklıkların çağıydı. Bugün yerin altından çıkardığımız kömür yataklarının çoğu işte o günlerin devrilen dev eğrelti otlarından ve ağaçsı bitkilerinden miras kaldı. Fakat bu dönemde gökyüzünde ve yerde olanlar bugün hayal edebileceğimizin çok ötesindeydi. Atmosferdeki oksijen seviyesi %35'lere kadar fırlamıştı. Yani bugünkünden neredeyse 2 kat daha zengin bir hava vardı. Bu yüksek enerjili atmosfer doğayı bir büyüme çılgınlığına itti. Eğer o günlerin ormanlarında dolaşabilseydiniz, başınızın üzerinden 1 metre kanat açıklığına sahip bugünkü kartallar kadar büyük yusufçukların geçtiğini görürdünüz. Ayaklarınızın altında ise bir otomobil lastiği genişliğinde ve 2 metre uzunluğunda devasa kırkayaklar süzülüyordu. İşte bizim atalarımız bu dev böceklerin ve devasa bitkilerin dünyasına henüz yeni alışıyordu. Karaya çıkmışlardı evet, ama hala özgür değillerdi. O dönemin ilk amfibileri ne kadar uzağa giderlerse gitsinler görünmez bir zincirle okyanusa bağlıydılar. Tıpkı bugünkü kurbağalar gibi yumurtalarını bırakmak için hep o suya dönmek zorundaydılar. Çünkü o dönemdeki yumurtalar sadece jölemsi geçirgen bir zardan ibaretti. Güneşle temas ettikleri anda kuruyup içindeki hayatı öldürüyorlardı. Yaşam karanın derinliklerine gitmek istiyordu ama okyanusu da yanında taşıyamıyordu. İşte tam bu çıkmazda doğa tarihinin en dahice çözümü belirdi. Yumurtalar. Peki bu ilk yumurta nasıl oluştu? Bir sabah aniden sert kabuklu bir yumurta belirmedi elbette. Bu milyonlarca yıl süren bir koruma kalkanı inşa etme süreciydi. Önce jeolemsi tabaka kalınlaştı, ardından embriyonun etrafında amniyon dediğimiz onu sıvı içinde tutan özel bir zar gelişti. Bu zar embriyoya sen hala okyanustasın, güvendesin yalanını söyleyen küçük bir simülasyon gibiydi. En sonunda kalsiyum ve proteinlerin birleşmesiyle o mucizevi dış kabuk oluştu. Bu kabuk o kadar akıllıydı ki içeriye oksijen alıyor ama içerideki suyun dışarı çıkmasına izin vermiyordu. Yani yaşam kendi özel okyanusunu paketleyip yanına almıştı. Bugün kahvaltıda kırdığınız o sıradan tavuk yumurtasına bir de bu gözle bakın. Elinizde tuttuğunuz şey aslında 300 milyon yıl önce icat edilmiş mükemmel bir hayatta kalma kiti. İçindeki sarı kısım embriyonun aylar sürecek yolculuğu için hazırlanmış yüksek enerjili bir yakıt deposu. Beyaz kısım ise hem bir su kaynağı hem de dışarıdan gelecek darbelere karşı bir hava yastığı görevi görüyor. O incecik kabuk yaşamın karadaki en büyük savunma hattı. İşte bu amniyotik yumurta yaşamın okyanusu olan göbek bağını kesen gerçek özgürlük ilanıydı. Amniyotik yumurtanın icadıyla birlikte yaşam önündeki o görünmez zincir sonsuza dek kırıldı. İlk gerçek sürüngenler bu teknoloji sayesinde okyanus kıyılarını terk edip kıtaların en kurak kalplerine kadar yayılabildiler. Artık yumurtalarını bırakmak için ne bir gölete ne de bir nehre ihtiyaçları vardı. Bir kum tepesi veya bir kaya kovuğu yaşamın devam etmesi için yeterliydi. Güneş artık bir cellat değil, onların soğuk, kanlı bedenlerini ısıtan bir dosttu. Karboniferin o devasa sisli bataklıklarından çıkan bu yeni nesil dünyanın göreceği en büyük imparatorluğun yani dinozorların temelini atıyordu. Ama biz memeliler için asıl hikaye bu devlerin gölgesinde sessizce ve sabırla şekillenecekti. Amniyotik yumurta ile okyanusun prangalarından kurtulan yaşam artık önünde hiçbir engel tanımıyordu. Fakat dünya durulduğu gibi kalmadı. Kıtalar birleşip devasa bir süper kıta olan Pangea'yı oluştururken iklim sertleşti ve yaşam daha önce hiç görmediği bir rekabetin içine düştü. İşte bu vahşi sahnede tarihin en ikonik, en görkemli ve belki de en çok yanlış anlaşılan oyuncuları belirdi. Dinozorlar. Onların hikayesi popüler kültürün bize anlattığı gibi sadece büyük ve aptal canavarların hikayesi değil, aksine doğanın mühendislik, enerji verimliliği ve adaptasyon konusunda yaptığı en büyük devrimdir. Bir an için durun ve kahvenizden bir yudum alırken şu ölçeği zihninizde canlandırmaya çalışın. Bugünün en büyük kara hayvanı olan filler bir Argentinosaurus'un veya Dreadnoughts'un yanında ancak küçük bir ev kedisi kadar kalırdı. Bu canlılar 35-40 metrelik boylarıyla 4 katlı bir bina yüksekliğine ulaşıyorlardı. Peki bir biyolojik organizma yerçekimine nasıl bu kadar kafa tutabildi? Sığır kemiklerinin derinliklerinde ve inanılmaz derecede verimli solunum
solunum sistemlerinde saklıydı. Dinozorlar bugünkü kuşların ataları olarak kemiklerinin içinde hava keseleri taşıyorlardı. Bu sayede hem devasa cüsselerine rağmen şaşırtıcı derecede hafif kalabiliyor hem de memelilerden çok daha verimli bir şekilde oksijen alabiliyorlardı. Biz nefes alıp verirken havayı ciğerlerimizde bekletiriz ancak onlar havanın vücutlarında sürekli tek yönlü bir döngüyle akmasını sağlayan kesintisiz bir havalandırma sistemine sahiptiler. Yani onlar sadece kaba kuvvetle değil, biyolojik birer yüksek teknoloji ürünü olarak 160 milyon yıl boyunca dünyayı hükmettiler. Jurasik ve Kretasiyos dönemleri boyunca yeryüzü bu devlerin ayak sesleriyle sarsıldı. Bu dönemde dünya bugün bildiğimizden çok daha sıcaktı. Kutuplarda buzullar yoktu ve devasa eğrelti otu ormanları kıtaları bir uçtan bir uca sarıyordu. Bir yanda bulutlara değen boyunlarıyla ağaçların tepesindeki hayatı süzüp alan dev otoburlar, diğer yanda ise keskin zekaları, grup halinde avlanma yetenekleri ve kuşkusuz o meşhur dişleriyle teropodlar. Fakat bu sahnede sadece devler yoktu. Dinozorlar o kadar başarılı olmuşlardı ki ekosistemin her katmanını ele geçirmişlerdi. Gökyüzünde dev kanat açıklıklarıyla süzülen pterosaurlar, okyanusun derinliklerinde birer deniz canavarına dönüşen mosasaurlar doğa adeta kendi sınırlarının sonuna kadar zorluyordu. Ancak bu devasa şölenin karanlık, nemli ve sessiz köşelerinde bizim asıl kahramanlarımızın hikayesi yazılıyordu. Dinozorlar gündüzün, ışığın ve gücün mutlak sahibiydi. Fakat gecenin, sabrın ve stratejinin sahibi başkaydı. Bizim atalarımız. O dönemdeki memeliler bugün bir farenin ya da porsuğun boyutlarını geçmeyen tüylü ve minik canlılardı. Dev bir T-Rex'in veya bir Triceratops'un bakış açısında bizler sadece çalılıkların arasında hışırdayan önemsiz birer ayrıntıydık. Ama bu ayrıntı olma hali bize muazzam bir evrimsel avantaj sağladı. Devlerin hükmettiği bu dünyada açıkta dolaşamazdık. Bu yüzden yer altına çekildik ve milyonlarca yıl sürecek olan gece yaşamına uyum sağladık. Buna bilim dünyasında gececil darboğaz deniyor. Bugün sahip olduğunuz o keskin işitme duyusu ve gelişmiş koku alma yeteneği işte o milyonlarca yıl süren zifiri karanlık nöbetinin bir mirasıdır. Karanlıkta avlanabilmek ve en ufak bir hışırtıyı bile ölümcül bir tehlike olarak algılayabilmek için kulaklarımızdaki kemikler yeniden şekillendi. Vücut ısımızı dışarıdaki sıcaklıktan bağımsız olarak sabit tutabilmek için kalın tüylere büründük. Dinozorlar her şeyi fiziksel güçle ve devasa boyutlarla çözerken memeliler hayatta kalma zekasını keşfetti. Dahası yaşamın en duygusal yatırımı da bu dönemde gizlice şekillendi. Dinozorlar binlerce yumurta bırakıp çoğunun federini doğaya terk ederken memeliler yavrularını bedenlerinin içinde en sıcak ve en güvenli yerde büyütmeyi yani plasenta sistemini mükemmelleştirdiler. Yavrularımızı sütle besleme yeteneği bize besin arama stresinden bağımsız bir başlangıç sağladı. Bizler devlerin ayakları altında ezilmemek için daha hızlı düşünen, daha çevik hareket eden ve sosyal bağlar kuran canlılara dönüştük. Şu an Geodak ile bu hikayeyi dinlerken aslında o milyonlarca yıl süren görünmezlik mücadelesinin kazananları olduğumuzu hissedin. Bizler okyanustan çıkıp karanın efendisi olan devlerin gölgesinde sessizce kendi sırasını bekleyen küçük ama inatçı bir soyun devamıyız. Dinozorlar gökyüzüne doğru devasa sütunlar gibi yükselirken bizler toprağın altında geleceğin dünyasını inşa edecek olan o karmaşık beynin ve empati yeteneğinin temellerini atıyorduk. Devlerin saltanatı dünyanın gördüğü en uzun ve en görkemli dönemlerden biriydi. Fakat doğanın her zaman gizli bir kozu vardır. Ve o koz o an için sadece bir avuç toprak, sıcak bir kan ve kürkün içinde sessizce o büyük kırılma anını bekliyordu. Dünya üzerindeki hiçbir saltanat sonsuz değildir. Ancak dinozorlarınki o kadar güçlü ve o kadar uzundu ki sanki bu gezegenin değişmez sahipleri onlarmış gibi görünüyordu. Trias'ta başlayan, Jura'da devleşen ve Kretase döneminde zirveye ulaşan bu 160 milyon yıllık hükümranlık biyolojik bir eksiklikten dolayı değil, kelimenin tam anlamıyla yukarıdan gelen bir müdahaleyle sona erdi. Yaklaşık 66 milyon yıl önce bugün Meksika'nın Yucatan Yarımadası olarak bildiğimiz bölgeye Everest Dağı büyüklüğünde bir kaya parçası saatte tam 70 bin kilometre hızla çarptı. Bu çarpışma sadece bir patlama değildi. O an dünyanın gördüğü en büyük trajedinin başlangıcıydı. Çarpmanın etkisiyle açığa çıkan enerji Hiroşima'ya atılan atom bombasından milyarlarca kat daha güçlüydü. Çarpışma anında bölge
bölgedeki her şey saniyeler içerisinde buharlaştı. Binlerce kilometre ötedeki ormanlar şok dalgalarıyla birer kibrit çöpü gibi devrildi ve ardından küresel bir yangın fırtınası dünyayı sardı. Ancak asıl katil gökyüzüne yükselen devasa toz ve sülfür bulutuydu. Bu bulut güneş ışığının yeryüzüne ulaşmasını aylar, belki de yıllar boyunca engelledi. Dünya zifiri karanlık ve dondurucu bir kışa hapsoldu. Bitkiler fotosentez yapamadığı için öldü, otoburlar açlıktan kırıldı ve onları avlayan o görkemli yırtıcılar imparatorluklarının çöküşünü çaresizce izlediler. İşte tam bu kıyamet tasvirinin ortasında hikayenin en büyük ironisi gerçekleşti. Dinozorlar gibi devasa cüsseli ve yüksek enerji ihtiyacı olan canlılar bu yeni, karanlık ve aç dünyada hayatta kalamazken bizim o küçük, mütevazı atalarımız için bir umut kapısı aralandı. Neden onlar yok oldu da biz kaldık? Cevap küçük olmanın ve seçici olmamanın o hayati avantajında gizliydi. Yer altında derin kovuklarda saklanabilen memeliler yüzeydeki o cehennemden korunmayı başardılar. Ayrıca dev dinozorlar sadece taze et veya belirli bitkilerle beslenmek zorundayken memeliler bulabildikleri her şeyi, böcekleri, kökleri, hatta leşleri yiyebilen fırsatçılardı. Bu süreçte memelilerin vücut ısılarını içeriden dengeleyebilme yeteneği, yani sıcakkanlı olmaları onları dondurucu karanlıkta bir adım öne çıkardı. Ama asıl mucize gölgelerde bekleyen o sabırlı ruhun boşalan ekosistemlere hızlı yayılmasıydı. Küller yere inip güneş yeniden yüzünü gösterdiğinde dünya artık bir sürüngen gezegeni değildi. O devasa rakipler gitmiş, geriye boş meralar, sessiz ormanlar ve sonsuz fırsatlar kalmıştı. Asteroid dinozorlar için bir son, biz memeliler için ise evrimsel bir piyango gibiydi. Eğer o kaya parçası dünyayı sadece birkaç dakika farklı ıskalasaydı veya okyanusun çok daha derin bir noktasına düşseydi, bugün muhtemelen bu video var olmayacaktı. Doğa en büyük yıkımın içinden en karmaşık yaşam formlarını çıkaracak o boşluğu yaratmamıştı. Artık biz, yani memeliler, o küçük kovuklarımızdan dışarı çıkıp dünyayı gerçekten sahiplenmeye hazırdık. Ancak artık sadece saklanmıyorduk. Artık büyüme, çeşitlenme ve en sonunda bu gezegenin gördüğü en karmaşık organı, yani insan beynini inşa edecek o uzun yola girme sırasıydı. Asteroidin yarattığı o büyük enkaz kalktığında ve memeliler boşalan tahta oturduğunda dünya devasa bir biyoloji laboratuvarına dönüştü. Milyonlarca yıl boyunca balinalar okyanuslara döndü, devasa kediler ormanları kuşattı ve yarasalar gökyüzünü fethetti. Ancak bizim hikayemiz Afrika'nın doğusundaki uçsuz bucaksız ormanların derinliklerinde bugün bile tam olarak açıklayamadığımız bir iklimsel krizde bambaşka bir yöne evrildi. Yaklaşık 7 milyon yıl önce nemli ormanlar yerini kurak savanalara bırakmaya başladığında atalarımız tarihin en radikal kararıyla karşı karşıya kaldı. Ya o azalan ağaçların tepesinde yok olacaklardı ya da o bilinmez, tehlikeli ve sonsuz düzlüğe ayak basacaklardı. Biz o toprağa ayak basanların torunlarıyız. Fakat o düzlükte hayatta kalmak ormanın gölgesinde yaşamaya benzemiyordu. Uzun otların arasında yaklaşan bir aslanı görmek, bir su kaynağını kilometrelerce öteden fark etmek zorundaydınız. İşte bu hayatta kalma baskısı vücudumuzda devasa bir değişimi tetikledi. Bipedalizm, yani iki ayak üzerine kalkış. Bu sadece bir duruş bozukluğunun düzelmesi değildi. Bu evrenin gördüğü en büyük özgürlük ilanıydı. İki ayak üzerine kalktığımızda sadece boyumuz uzamadı. Ellerimiz serbest kaldı. Milyonlarca yıl boyunca sadece ağaçlara tutunmaya yarayan o eller artık bir şeyler tutmak, bir şeyler fırlatmak ve en önemlisi dünyayı şekillendirmek için boşa çıkmıştı. Ellerin serbest kalması beynimizle parmak uçlarımız arasında muazzam bir otoban inşa etti. İlk atalarımız bir taşı alıp onu başka bir taşa vurarak keskin bir kenar elde ettiklerinde aslında biyolojinin sınırlarını aşmışlardı. Artık pençelerimiz olmasına gerek yoktu çünkü elimizde taş vardı. Artık kürkümüzün kalın olmasına gerek yoktu çünkü ateşi kontrol etmeye başlamıştık. Ateş sadece bizi ısıtan bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda ilk sosyal ağımız oldu. Gecenin karanlığında o güvenli ateşin başında toplanan atalarımız sadece yemeklerini pişirmediler. Birbirlerine baktılar, birbirlerini anladılar ve belki de ilk kez okyanusun derinliklerinden beri gelen o yalnızlıktan kurtulup biz dediler. Pişmiş yiyecekler sayesinde sindirim sistemimiz küçüldü ve oradan tasarruf edilen enerji doğrudan vücudumuzun en pahalı organına, yani beynimize aktarıldı. Beynimiz büyüdükçe merakımız büyüdükçe de sorularımız arttı. Bu yıldızlar neden orada? Neden ölüyoruz? Biz kimiz? İşte bu soruların sorulduğu an sadece bir
primat olmaktan çıkıp insan olduğumuz andı. Artık sadece hayatta kalmak için değil, bir anlam bulmak için yaşıyorduk. 4 milyar yıl önce bir su damlasının içindeki o ilk kıvılcım artık elleriyle alet yapan, gözleriyle evreni sorgulayan ve ayaklarıyla tüm gezegeni fetheden bir varlığa dönüşmüştü. Şimdi durun ve ellerinize bakın. O eller karbonifer ormanlarında dev böceklerden kaçan, dinozorların gölgesinde saklanan ve savanalarda açlıkla savaşan o milyonlarca neslin size bıraktığı en değerli mirastır. Bizler doğanın en inatçı, en meraklı ve en yaratıcı çocuklarıyız. Okyanusun karanlığından çıkıp yıldızlara bakmaya başlayan bu yolculukta artık kendi hikayemizi yazacak güce sahibiz. Bizler sadece bu gezegenin yolcuları değil, evrenin kendi hikayesini anlamaya çalışan meraklı gözleriyiz. Homo sapiens yani modern insan olarak dünya sahnesine çıkışımız günümüzden yaklaşık 200 bin yıl öncesine dayanıyor. Anatomik olarak tamamen bizim gibiydiler, bizim gibi düşünüyor, bizim gibi hissediyorlardı. Ancak tarihin akışında çok tuhaf bir boşluk var. Atalarımız ortaya çıktıktan sonra tam 100 bin yıl boyunca doğdukları topraklarda, Doğu Afrika'da sessizce beklediler. Ne büyük bir göç başlattılar ne de dünyaya yayılmayı denediler. Bilim dünyasının kayıp 100 bin yıl olarak adlandırdığı bu dönem insan evriminin en büyük gizemlerinden biri. Neden modern bir beyne sahip olan bu canlı 100 bin yıl boyunca sadece küçük avcı toplayıcı gruplar halinde yaşayıp sınırların ötesine geçmedi? Onları tutan neydi? Cevap, iklim ve doğanın acımasız dengesinde saklıydı. O dönemde Afrika zengin kaynaklara sahipti ve insan grupları için tehlikeli maceralara atılmayı gerektirecek bir kriz yoktu. Ancak takvimler günümüzden 70 bin yıl öncesini gösterdiğinde bu durağanlık büyük bir kırılmayla sona erdi. Dünya radikal bir şekilde soğumaya ve kurumaya başladı. Afrika'daki o yeşil cennet küçüldü, kaynaklar tükendi. İşte o an 100 bin yıllık uykunun bittiği andı. İnsanlık ya o kuraklıkta yok olacaktı ya da bilinmezliğe doğru yürüyecekti. Sapiens yürümeyi seçti. Küçük gruplar halinde bugünkü Kızıldeniz'i geçerek Arap Yarımadası'na adım attılar. Bu sadece bir göç değil, kayıp yüzyılların ardından başlayan durdurulamaz bir küresel istilaydı. Kuşaklar boyu süren bu yürüyüşle Orta Doğu, Hindistan ve Asya'nın içlerine yayıldılar. Ancak binlerce yıl süren bu epik yolculuğun sonunda çok büyük bir sürprizle karşılaşacaklardı. Dünyada aslında yalnız değillerdi. Afrika'dan çıkan Sapiens grupları Asya ve Avrupa'nın içlerine doğru ilerledikçe buraların bomboş araziler olmadığını fark ettiler. Biz bugün dünyadaki tek insan türü olmaya o kadar alışmışız ki geçmişte gezegenimizi başka insan türleriyle paylaştığımızı aslında unutuyoruz. Oysa o dönemde dünya farklı insan türlerinin amansızca hayatta kalmaya çalıştığı dev bir sahneydi. Sapiens Avrupa ve Orta Doğu'ya adım attığında karşılarında buldukları ilk tür Neandertaller oldu. Neandertaller Sapiens'ten çok daha önce Afrika'dan çıkmış ve yüz binlerce yıl boyunca Avrupa'nın dondurucu iklimine mükemmel bir şekilde uyum sağlamıştı. Bizden çok daha kaslı, güçlü ve geniş göğüslüydüler. Kemikleri daha kalındı ve dondurucu soğuklara dayanıklı muazzam avcılardı. Üstelik sandığınız gibi ilkel maymun adamlar da değillerdi. Ölülerini gömüyor, hastalarına bakıyor ve taş aletler üretiyorlardı. Kısacası Avrupa'nın gerçek efendileri onlardı. Sapiens Doğu Asya'ya yani bugünkü Sibirya ve Çin topraklarına doğru ilerlediğinde ise bir başka gizemli kuzenimizle karşılaştı. Denisovanlar. Tıpkı Neandertaller gibi onlar da Asya'nın zorlu coğrafyasına ve yüksek rakımlarına adapte olmuş tamamen farklı bir insan soyuydu. Hatta Endonezya adalarının derinliklerine gidildiğinde yalıtılmış coğrafya yüzünden boyları 1 metreyi geçmeyen cüce insan türü Homo floresiensis yani bilim dünyasının deyimiyle hobbitler yaşıyordu. Sapiens'in bu karşılaşmalar tam bir kültür şokuydu. Kendilerine benzeyen ama fiziksel olarak kendilerinden çok daha güçlü, bu coğrafyaları avucunun içi gibi bilen yabancılarla yan yana yaşamak zorundaydılar. İlk başlarda bu karşılaşmalar her zaman kanlı savaşlarla sonuçlanmadı. Yapılan modern genetik araştırmalar bu farklı türlerin zaman zaman yan yana barış içinde yaşadığını hatta birbirleriyle karıştığını gösteriyor. Bugün Afrika kökenli olmayan birçok insanın DNA'sında %2 oranında Neandertal geni taşıyor olması o kadim buluşmaların en büyük kanıtı. Ancak bu zorunlu komşuluk ve barış dönemi sonsuza kadar sürmeyecekti. Çünkü kapıda
dünyanın gördüğü en acımasız krizlerden biri yaklaşıyordu. Dünyayı dev bir buz kütlesine çevirecek olan o dondurucu karanlık. Ve bu yeni kriz kuzenlerimiz arasındaki o sessiz rekabeti ölümcül bir savaşa dönüştürecekti. Günümüzden yaklaşık 45 bin yıl önce dünya epik bir karanlığın ve soğuğun pençesine düştü. Son buzul çağı en sert dönemine giriyordu. Muazzam buz kütleleri Avrupa'nın kuzeyini tamamen kapladı. Deniz seviyeleri düştü ve bildiğimiz yemyeşil ormanlar yerini dondurucu, çorak tundralara bıraktı. Bu beyaz cehennemde hayatta kalmak tarihin en acımasız sınavıydı. Yiyecek kaynakları hızla tükeniyordu. Ortalıkta dolaşan dev mamutlar, bizonlar ve yünlü gergedanlar artık sadece sınırlı sayıda avcının karnını doyurabilirdi. İşte bu kıtlık Avrupa'da yan yana yaşayan iki insan türünü, yani Neandertaller ile sonradan gelen Sapiens'i kaçınılmaz bir ölüm kalım savaşının eşiğine getirdi. Fiziksel olarak baktığımızda bu savaşın galibi çok net görünüyordu. Neandertaller dondurucu soğuğa karşı doğuştan korumalıydı. Kas kütleleri bizden çok daha fazlaydı. Göğüs kafesleri genişti ve o devasa avları tek bir mızrak darbesiyle yere serecek güce sahiptiler. Sapiens ise onların yanında cılız, dayanıksız ve bu soğuk coğrafyaya tamamen yabancı bir istilacı gibiydi. Eğer olay sadece bir bilek güreşi ya da fiziksel üstünlük olsaydı Sapiens'in o buzların altında donarak yok olması gerekirdi. Ancak doğa gücü her zaman kasla ölçmez. Sapiens Neandertallerin o amansız fiziksel gücüne karşı çok farklı bir silah geliştirdi. Sosyal esneklik ve organizasyon. Neandertaller genellikle 10-15 kişiyi geçmeyen birbirine akraba küçük aile grupları halinde yaşıyorlardı. Birbirlerinden uzaktılar ve ortak bir ağ kuramıyorlardı. Sapiens ise yüzlerce kişiden oluşan devasa kabile ağları kurmayı başarmıştı. Bir Sapiens grubu kıtlık yaşadığında kilometrelerce uzaktaki diğer Sapiens gruplarından yardım alabiliyor, bilgi alışverişi yapabiliyor ve koordineli bir şekilde avlanabiliyordu. Savaş kanlı çatışmalarla değil, kaynakların sinsice ele geçirilmesiyle kazanıldı. Sapiens o kalabalık nüfusu ve organize gücüyle Neandertallerin av sahalarını yavaş yavaş ellerinden aldı. Onları daha çorak, daha dondurucu dağ yamaçlarına doğru itti ve takvimler günümüzden 40 bin yıl öncesini gösterdiğinde Avrupa'nın o eski mağrur efendileri yavaş yavaş tarih sahnesinden çekildi. Arkalarında hiçbir iz bırakmadan tamamen yok oldular. Güçlüydüler, dayanıklıydılar ama yalnızlardı. Sapiens bu beyaz ölümden zaferle çıkmıştı çıkmasına ama akıllarda devasa bir soru işareti kalmıştı. Bizden çok daha kaslı, beyni bizimkinden daha büyük olan ve o coğrafyayı 100 bin yıldır tanıyan Neandertaller elenirken bu çaresiz çıplak Sapiens sürüleri bunu nasıl başarmıştı? Onları diğer tüm canlılardan, hatta diğer insan türlerinden ayıran ve dünyaya hükmetmelerini sağlayan o gizemli güç tam olarak neydi? Neandertallerin elenmesiyle birlikte Sapiens dünyada yalnız kalmıştı. Ancak onları sadece hayatta tutan değil, tüm gezegenin tek hakimi yapan asıl büyük kırılma günümüzden yaklaşık 70 bin ila 30 bin yıl önce gerçekleşti. Bilim dünyası bu döneme bilişsel devrim diyor. Peki neydi bu devrim? Genlerimizde meydana gelen ufak bir mutasyon beynimizin içindeki kablolama sistemini tamamen değiştirdi. O güne kadar diğer tüm hayvanlar ve insan türleri sadece gördükleri şeyler hakkında konuşabiliyorlardı. Bir Neandertal arkadaşına "dikkat et, ağacın arkasında bir aslan var" diyebiliyordu. Bu somut dünyaya ait bir bilgiydi. Ancak bilişsel devrim ile birlikte Sapiens dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yetenek kazandı. Orada olmayan tamamen hayali ve soyut şeyler hakkında konuşabilmek. İnsanlık kurgu yapmayı ve hayal kurmayı keşfetti. Atalarımız artık sadece ağacın arkasında aslanlar demiyordu. O aslan bizim kabilemizin koruyucu ruhudur demeye başlıyorlardı. Mağara duvarlarına sadece gördükleri bizonları çizmediler. Yarı insan, yarı aslan olan fantastik figürler kazıdılar. Boncuklardan kolyeler yaptılar, ölülerini ritüellerle sonraki hayata uğurlar gibi değerli eşyalarla gömdüler. Sembolik düşünce doğmuştu. Bu kulağa basit bir yetenek gibi gelebilir ama dünyayı değiştiren asıl güç buydu. Çünkü hayali şeylere inanabilmek ortak nickler yaratmayı sağladı. Birbirini hiç tanımayan binlerce Sapiens aynı tanrıya, aynı kabile ruhuna ya da aynı efsaneye inanarak bir araya gelebildi. Doğadaki diğer tüm canlılar sadece biyolojik bağlarla küçük gruplar kurabilirken Sapiens ortak bir fikrin peşinden giderek
binlerce kişilik dev ordular, dev kabileler oluşturabildi. Medeniyetin, dinlerin, devletlerin ve hukukun temeli işte o mağara karanlığında görünmeyene inanma yeteneğimizle atıldı. Biz doğanın en hızlısı değildik, en güçlüsü ya da dondurucu soğuğa karşı en dayanıklısı da değildik. Ama biz birlikte hayal kurabilen tek hayvandık. Görünmezi keşfettiğimiz an doğanın bize çizdiği sınırları tamamen yıktık. Ve o günden sonra dünya bir daha eskisi gibi olmadı. Bugün dönüp baktığımızda gördüğümüz şey sadece kemiklerden ibaret bir tarih değil. Onların betondan evleri, telefonları ya da internetleri yoktu. Evleri etraflarındaki insanlardı. Bir marketleri yoktu. Her gün hayatta kalmak için doğayla kumar oynamak zorundaydılar. Ama o insanlarla biz tamamen aynı zihinsel kapasiteye sahiptik. Onlar insandı, biz de insanız ve biz genlerimizde o dondurucu soğukta yok olan Neandertallerin bile mirasını taşıyarak birbirimize tutunarak bugüne kadar geldik. Bugün kurduğumuz bu devasa dünya o gün mağara karanlığında birlikte hayal kuran o yalnız çocukların mirası. Ben Geodak. Ailenizin favori ördeği. Bilgiyi huzurlu bir içerik haline getirmeye çalışıyorum çünkü hepimizin buna ihtiyacı var. Burada bilgi sınavlar için, kariyer için ya da belli bir amaç için bulunmuyor. Geodak bazen rahatlamak için, bazen yemek yerken izlemek için, bazen de uyurken arkada bir ses olsun diye var. Yani Geodak siz ne için olsun isterseniz o yüzden orada. Bu yüzden çayını kahveni benimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. İnsanın dünyayı kendi elleriyle baştan inşa edeceği o yeni olaylar zincirinde görüşmek üzere. Huzurla ve merakla kalın ama şunu unutmayın. Geodak zamanın tüm yükünden arındığımız yerdir.